Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine böyle bir giriş yapmak istedim size. Bu girişi çok sevmişsiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Uzun zamandır beklediğiniz harika pullu çantam sonunda bitti. Gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. İçime sinen bir model oldu. Herkes bunu yazın, yapsın, taksın. O kadar güzel oldu. Uzunluğu sapı şöyle tuttuğumda 60 santim. Eni de şöyle not almıştım 45-46 santim yaklaşık. Bu ipinizin kalınlığına, inceliğine göre değişecektir. Benim ipim oldukça kalındı. O yüzden böyle büyük bir boyutta ulaştı. Çok güzel oldu gerçekten. Umarım sizler de benim gibi seversiniz. Ben içine çıt çıt detayı da yaptım. Dilerseniz yapabilirsiniz. Ben astar yapmayı düşünmüyorum ama isterseniz astar da yapabilirsiniz. 3 rengini çalıştım. Bakın şahane duruşu gerçekten çok güzel duruyor. Büyük boy olduğu için plajlarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle bir de lacivertini çalıştım. Harika oldu. Lacivert yani benim favorim oldu diyebilirim. Gerçekten muhteşem. Bunda da yine Vavivo'nun pullu ipini kullandım. Yine kağıt ipleri de Vavivo'da bulabilirsiniz. 3 tane pullu ip yaklaşık 500 gramda kağıt ip gitti. Siyah ipim oldukça inceydi ve tamamen daha küçük, güzel oldu diye düşünüyorum. Sanki ince ip daha güzel oldu. Bakın bu da siyahı. Harika. Gerçekten harika oldu. Boyutu bir tık daha ufak oldu ama yani siyah pullar harika oldu. Hepsine toplamda 3 tane ip gidiyor. 500 gram da kağıt ip gidiyor dediğim gibi. Lütfen kanalıma abone olmadan geçmeyin. Lütfen beğeni ve yorum yaparak bana ve emeğime destek olursanız çok çok sevinirim. Hiç uzatmadan hemen yapımına geçelim istiyorum. Haydi. Muhteşem çantamın yapımına hemen geçelim istiyorum. Çantamda 3 tane pul ip kullanıyorum. Bir tanesi 50 gram, yani toplamda 150 gram. Yaklaşık olarak tam 500 gram değil, 400 küsur gram, ama 500 gram alırsanız daha iyi olur sizin için. En azından yeter yetmez aynı rengi, aynı tonu tutturmanız zor olmasın. Yani 500 gram kağıt ip, 3 tane pullu ip yeterli. Bunun için 3,5 milimlik tığ, daha sonra pullu kısma geçtiğimizde 3,75 ya da 4 numarayla örebilirsiniz ama tabanı 3,5'la örüyoruz. Hemen iplerin dökülen tozlarını alalım. Başlayalım. Bu arada tüm malzemelerimi açıklama kısmına ekleyeceğim. Instagram'dan Vavivo olarak aratabilirsiniz. Yine Trendyol'da satışları var. Ara ara indirimleri oluyor. Onları takip edebilirsiniz. Gerçekten piyasadaki en kaliteli pullu ipler Vavivo. Ben Vavivo'dan başkasını tercih etmiyorum. Birçok markanınkini kullandım ama gerçekten Vavivo kadar iyi olanı görmedim. Tavsiyemdir Vavivo kullanmanız. Hemen başlayalım. Bir zincirle sabitliyoruz. Bunu zincir olarak saymıyoruz. Toplamda 33 tane zincir çekelim. Hemen çekip geliyorum. 33 tane zincir çektim. Şimdi oval bir taban yapacağız. Oval taban içinde arttırmalarımız olacak. Bunun için isterseniz işaretleyici kullanabilirsiniz. Şöyle işaretleyicilerimi de yanıma alacağım. Ben işaretleyici kullanmadan yapıyorum. Mantığını bilmeyenler için işaretleyici ile çalışacağım. 33.'ye batmıyoruz. Arka tek çizgileri şu şekilde girerek sık iğne yapıyoruz. 33.'ye atladım. 32. zincire sık iğne yapıyorum bu şekilde. Arka tek çizgilere yapıyorum. Bu daha düzgün bir taban elde etmemizi sağlıyor. Arada boşluk olmuyor. Şimdi sıra sonuna kadar tüm zincirlerin arka tek çizgilerine sık iğne yapalım. Sıramın sonuna geldim. Son bir tane zincirim kaldı. Şimdi bu sonuncu zincirime bir tane sık iğne yapacağım. Şu ipi içe alıyorum. Buna şöyle bir tane işaretleyici takıyorum. Hatta burası başlangıç noktam olduğu için kırmızı takacağım. Başlangıç noktamı unutmamak için.
Eğer oval taban tekniğini biliyorsanız hiç işaretleyici kullanmadan arttırmalarınızı yapabilirsiniz. Ben hiç bilmeyenler için böyle adım adım anlatmak zorundayım. Lütfen kötü yorumlar yapmayın. Artık gerçekten çok yoruldum. Sürekli işte taban anlatıyorsunuz falan demeniz gerçekten çok sıkıcı. Hiç bilmeyenler için bu baştan sona kadar anlatılıyor. Biliyorsanız izlemek zorunda değilsiniz. Sardırabilirsiniz. Bilmediğiniz noktadan devam edebilirsiniz. Lütfen saygı duyarak videoyu izleyin. Saygı duyarak yorum yapın. Kalp kırmayın arkadaşlar. Çok yoruldum gerçekten. Şimdi bir tane battım sonuncu sık iğneye. Tekrardan batıyorum. Aynı noktaya. Şunu da alacağım. İkinciyi battım. Tekrardan bir tane daha batacağım ve üçüncü olacak. Köşe noktaya 3 tane sık iğne battım. Üçüncüye de şu şekilde artırma yapacağım nokta olduğu için işaretleyiciyi takıyorum. Daha sonra şu ipimi de bir tık yürütüp keseceğim. Sıranın sonuna kadar her bir sık iğne tepesine sık iğne yapıyoruz. İlk yaptığımız sık iğneye kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Bakın ilk battığım sık iğnem burası. Şu sık iğneyi yok edeceğim. İlk battığımı buraya 3 tane yaparak eşitleyeceğim. Hemen batıyorum. Bir, zaten üzerine denk geleceği için ister istemez gidecek. Birinciye şöyle bir tane işaretleyici takıyorum. Tekrar aynı boşluğa 2 ve tekrar aynı boşluğa üçüncüyü yaptığımızda zaten ilk yaptığımız sık iğnenin üstüne geldiği için otomatikman şöyle biraz gevşek yapalım. İlk yaptığım sık iğneyi de yemiş oluyorum. Hem de eşitlemiş oluyorum karşı tarafla. Buraya da işaretleyicimi takıyorum. Bu nokta bitiş noktam. Tabanımı bitirdiğimde bu noktada bitireceğim. Burası da başlangıç noktam. Bunu unutmayalım. Bitirirken zaten sizlere hatırlatmış olacağım. Şimdi ilk sık iğnem bu sayılıyor artık. Diğeri üçlünün altında kaldı. Onu yok etmem gerekiyordu tabanım eğri olmasın diye. Ve sayılarda kafa karışıklığı olmasın diye. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar, yani kırmızıya kadar sık iğne yapıyoruz. Daha sonra arttırmayı tekrar sizlere göstereceğim. İşaretleyicimin olduğu noktaya geldim. Şimdi işaretleyicimi çıkarıyorum. Bir önceki sırada ne yaptık? Bir tane sık iğne, 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi bu üçlünün her birini çift çift batarak burada 6 tane sık iğne elde etmemiz gerekiyor. İlkine hemen 1 2 tane sık iğne yaptım. İşaretleyicimi tekrar birinciye takıyorum çünkü arttırma köşelim, unutmamak adına. Tekrardan ikinci sık iğneye çift batıyorum. Burayı biraz sıkmadan yaparsanız toplanmayacaktır. 1 ve 2. Tekrar işaretleyicimin olduğu noktaya da son olarak çift batıyorum. Burada 6 tane sık iğnem olmuş oldu. Sonuncuya işaretleyiciyi tekrardan taktım ilke ve sona. Şimdi tekrar diğer köşeye kadar hiçbir artırma yapmadan sık iğne yapalım. Başlangıçta yaptığımız köşedekinin aynısını buraya da yapıyoruz. Ne yapıyoruz? İşaretleyicimin olduğu noktayı çıkarıyorum. 3 tane sık iğnem var. Her birine çift çift batarak 6 tane sık iğne elde etmiş olacağım köşe noktamda. İlk çiftimi yapıyorum. Şöyle birinci sık iğneme işaretleyicimi tekrardan taktım. Ortadakine de çift batıyorum. Yani aynı noktaya 2 tane sık iğne yaptım. Tekrar buraya da çift batacağım. Ve yine sıramın başına kadar sık iğne yapıyorum. Sıramın başına geldim. Bir önceki sırada çift batmıştık her bir sık iğneye. Şimdi artık arttırma, normal arttırma şeklimize geçiyoruz. İlkine bir tane tek batıyorum. İşaretleyicimi tekrardan takıyorum. Bir tek yaptım. Bir sonraki sık iğneye bir çift yapacağım.
Hemen bir sonrakine bir tek, bir sonrakine bir çift ve bir tek ve işaretleyicimin olduğu noktaya da bir çift batıyorum. Sonuncuya da tekrardan takıyorum. Tekle başladım, çiftle bitirdim. Bir tek bir çift, bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde. Her sırada bu başlangıç değişecek. Tekle başladıysam bir sonraki sırada çiftle başlayacağım. Tekle biteceğim. Çiftle başladıysam tekle başlayıp çiftle biteceğim. Bu arttırma tekniğinin güzel bir taban elde etmemizi sağlıyor ve sürekli arttırma noktalarının üst üste gelmemesini sağlıyor. Tekrardan şu noktayı göstermeyeceğim. Ne yapıyoruz? Geliyoruz. İşaretleyicinin olduğu yerde bir tek bir çift, bir tek bir çift ve son olarak işaretleyicinin olduğu yere çift yaparak devam ediyoruz. Yani burada yaptığımızın aynısını burada yapacağız. Ben dolanıyorum, burayı tamamlıyorum ve tekrar başlangıç noktasına kadar örüp geliyorum. Buradaki yaptığımı burada yapın. Gerekiyorsa geri sarıp izleyerek burayı da yapabilirsiniz. Bir tek bir çift yaptık. Tekrar buraya bir tek bir çift yaptık. Şimdi bir çift iki tek sırasındayız. Oval tabanda tek sayıları artar her sırada. Çift sayıları her zaman sabittir. 3 noktadan arttırma yapılır sadece. İşaretleyicimin olduğu yere çiftle başlayacağım. Çünkü bir alt sırada tekle başlamıştım. Tam tersini yapmam gerekiyor. Başlangıca bir çiftle başlıyorum. Hemen ilkine işaretleyicimi tekrar takıyorum. Bir çift yaptım. 2 tane tek yapıyorum. 1 2 ve tekrar bir çift yapıyorum. Ve sıradaki 2 tek olacak. Daha sonra yine bir çift yapıyorum. Ve son olarak 2 tek. Çiftle başladım. Tekle bitiyor bakın. İşaretleyicinin olduğu noktaya da sonuncu tekim denk geliyor. Tekrardan takabilirsiniz unutmamak için. Yine sık iğne yapmaya devam ediyoruz. İşaretleyicinin olduğu noktaya geldiğimde bir çift, iki tek, bir çift, iki tek, bir çift. Son olarak 2 tek yapıp tekrar başlangıç noktasına kadar devam edelim. Son olarak bir sıra daha göstermek istiyorum. Bir çift iki tek sırasını bitirdik. Şimdi çiftle başlamıştık. Bir alt sırada artık tekle başlıyoruz bu sırayı. Bir tek 3 çift yapacağız. Bir alt sırayı neyle başladıysak üste geçtiğimizde tam tersini yapıyoruz. Yani bir alt sırada bir çift iki tekli. Şimdi ilk tekimi yapıyorum. Tek sayım arttı. 3 oldu. Bu sırada öbür sırada 4 olacak. Diğer sırada 5 olacak. Her sırada bir sayı artarak gidecek. Bir tek yaptım. İkinci tekim. Ve üçüncü tekim. 3 tek. Bir çift yapıyoruz. Tekrar 3 tek yapıyorum. Ay pardon. 3 tek. Ve tekrardan bir çift yapıyorum. Üç tek yapıyorum. Tekle başladığım için son noktama da çift denk gelmiş oluyor. Çift yapıyorum. Bu şekilde karşıyı da 3 tek bir çift, 3 tek bir çift, 3 tek bir çift şeklinde yapıyoruz. Mantığı umarım anlatabilmişimdir hiç bilmeyenler için. Bundan sonrası tekrara giriyor. Bu sırada ne yaptık? 3 tek bir çift. Bir sonraki sırada bir çift 4 tek. Bir sonraki sırada 5 tek bir çift. Hep böyle bir alt sıranın tam tersi yönde ama tek sayısı 1 artarak olacak. Bunu ne kadar yapıyoruz? Tek sayımız 9'a çıkana kadar yapmaya devam ediyoruz. 9 tek bir çift şeklinde tamamladıktan sonra
şu bitiş noktamıza kadar örüyoruz. Daha sonra size bir iki püf noktası göstereceğim. Tabanımın nasıl güzel durması gerektiğini, üste nasıl güzel çıkıldığını hepsini göstermiş olacağım. Tabanımızı tamamlayalım. Ben de 9 tek bir çift olana kadar örüp geliyorum. Tabanım bitti. 9 tek bir çift olana kadar yaptım. Şimdi tabandaki en büyük püf noktamı sizinle paylaşmak istiyorum. Size söylemiştim. Arttırma, ilk arttırmam, ikinci arttırma köşem burasıydı. Arttırmadan hemen birinci, ikinciden sonra artık bir tane şöyle sökeceğim. Bunu sizle tekrar paylaşmak istiyorum. Kafanız karışmasın. Son arttırmadan sonra bir iki tane sık iğne yapıp sonra da ilmek kaydırma yapıyoruz. Tabanımızı güzelce iç kısımdan ütülüyoruz. Bakın bu size vereceğim püf nokta, gerçekten tabanım kusursuz oldu bu arada. Hiçbir yerinde bir sıkıntı yok. Biliyorsunuz ki bu akımı ben başlattım. Tabana keçe koyma. Gerçekten tabanda ne sarkma olur. İşte o kadar tok bir duruşu oluyor ki gerçekten mükemmel. İsterseniz bu tabanla aynı ölçüde kenarlarda çok az bir örgüde zorlanmamak için bırakılan pay var. İsterseniz aynı renk bir iple dikebilirsiniz. İsterseniz de sıcak silikonla yapıştırabilirsiniz. Ben sıcak silikon tercih ediyorum. İlmek kaydırmadan sonra da sizlere şöyle yaptığım hemen yanındaki sık iğneye girdim. Tekrar döndüm. Ve tekrar yanındaki sık iğneye giriyorum. Bu şekilde burayı da bağlamış oluyorum. Bakın tabanda hiçbir pürüz kalmadı. Şimdi bu ipi de şöyle bir iki sıra yürüttükten sonra keseceğim. Zaten kağıt ip sökülmüyor. Bir de sıcak silikonla yapıştıracağım için hiçbir şekilde gözükmüyor zaten. Yine de sağlam açtıralım. Şu şekilde kestim tabanımı. Tabi siz isterseniz hiç kesmeden direkt başlayabilirsiniz bu arada. Ama ben modellerim genelde sağdan ya da soldan başlarım. Birleştirme izin belli olmasın diye. Şimdi ben bunu sıcak silikonla yapıştırıp hemen geliyorum. Şöyle iç kısma yapıştırıyoruz. Sıcak silikonumla yapıştırıp geliyorum. Hemen modele geçiyoruz. Güzelce yapıştırdım. Bakın. Çok sert bir taban elde ettim. Gerçekten çantamı koyduğumda kalıp gibi duruyor. Bunu birazcık kaydırmışım ama olsun. Önemli değil, hiç belli olmayacak. Şimdi çantamda toplamda 3 tane pullu ip kullanıyorum. Kağıt iple karıştırarak. İsterseniz daha yakın bir tonunu bulabilirsiniz. Benim elimdeki kağıt ipe bu kahve daha güzel yakıştı. Kağıt ipimi de alıyorum. 3.75 tığa geçtim. İsterseniz 4 ile de örebilirsiniz. Bana 3.75 milim yeterli geldi. Hemen bir tane sık iğne ile başlayalım. Gerçekten çok kolay ve çok çabuk ilerleyip bitebilen bir model. Pulları öne almak için hiç uğraşmayacaksınız. Kendi kendine öne getireceğiz pulları. Hemen başlayalım. Haydi bismillah. Şöyle herhangi bir orta noktadan başlıyorum ben. Ay alamadım. Şöyle bir tane ilmek kaydırdım. İpimi de şöyle yapıyorum. Kat atmamasına dikkat edelim. Önemli noktalardan biri de bu. 1 2 birinci ilmek kaydırım, onu saymıyorum. 1 2 ve 3. İpimi üstüne atıyorum. Bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye tekrardan ikili trabzan yapıyorum. Pulun rengi ile kağıt ipimin rengi aynı. Bu da çok güzel bir tamamlayıcı oluyor. İpimin rengi bir tık daha acı kahve olsa da pulumun rengi bakın kağıt iple aynı tonda. Bir zincir çekiyorum. Şimdi buradaki yapacağım artırmayı size göstereceğim. İpimi üstüne atıyorum. Aynı az önce batıp ikili trabzan yaptığım yere bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra bir zincir çekiyorum. İpimi üstüne atıyorum. Bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye
Sadece belli noktalarda artırma yapacağım. Arkada kalan pulunuz öne gelsin isterseniz şöyle deliğe sıkıştırıp parmağınızla destekleyerek öne alabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde gelecektir. Bakın benim pulum geldi. Sadece ilk bağladıktan sonra buraya bir tane artırma yaptım aynı noktaya. Bir ikili trabzan yaptım, bir zincir, tekrar bir ikili trabzan, aynı trabzanı aynı noktaya battım. Orada bir arttırmam var. Tekrardan bir tane sık iğne atlıyorum. İkinci sık iğneye tekrar bir ikili trabzan yapıyoruz. Acaba 4 daha iyi olabilir mi? Çünkü kağıt ipim çok kalın. Bir de 4 ile deneyeceğim. Belki daha kolay olur diye. Diğer ipim inceydi. Bunun siyahını ve lacivertini yaptım. Onlarda 3.75 kullandım. Tabi sizler de deneyimleyerek, ipim sıkıştı. Deneyimleyerek bunu 3 ya da 4 ile örebileceğinizi kendiniz anlayacaksınız. Bir de 4 ile deneyelim. Bir zincir çekiyorum. İpimi üstüne atıyorum. Bir sık iğne atladım. Şu şekilde ikinci sık iğne, bakın pulu parmağımla öne aldım. 4 daha iyi oldu bu arada. İpimi üstüne atıyorum. Bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye ikili trabzan yaptım. Tekrar bir zincir çektim. Tekrar bir sık iğne atlayıp tekrardan ikili trabzan yaptım. Şimdi burada da bir arttırma yapacağım. Bir arttırma bu köşede, şurada, iki de burada yapacağım. Şimdi buradaki arttırmamı yapıyorum. Bir zincir, ipi üstüne atıp yine aynı noktaya tekrardan ikili trabzan. Arttırmada sadece bunu yapıyoruz. Onun dışında hep bir sık iğne atlayıp bir zincir çekip ikinci sık iğneye batıyoruz. Şimdi ben şu köşeye kadar yapayım istiyorum. Hiç artırma olmayacak bu noktalarda. Şöyle şurada da vardı, çok özür dileyerek. Şu noktaya kadar yapayım. Buradaki artırmayı da yapayım, daha sonra geliyorum. Şu köşede artırma yaptım. Burada yaptım. Ortada bir tane artırma yapacağım. Şimdi bir zincir çektim. Yine aynı az önce battığım yere batarak buradaki artırmayı da yapıyorum. Yukarıya doğru açılan bir file istiyorum. Bir zincir çekiyorum. Şuraya kadar hiç artırma yapmadan bir sık iğne atlayıp ikinciye trabzan, bir sık iğne atlayıp ikinciye trabzan. Aralarda bir zincir çekmeyi unutmayalım. Şurada da artırma yapacağız. İpi üstüne atıp bir tane sık iğne atlayıp sadece ikili trabzan yaparak devam edebilirsiniz. İp katları ayrılmasın. İlk köşedeki arttırmaya geldim. Şimdi bu noktada, bu köşede bir tane zincir çektim. Aynı yere bir tane battım. Kısa kısa anlatıyorum ki video çok uzamasın. Pulumu da şöyle öne almış oldum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Şu noktaya kadar artırma yapmıyorum. Bu noktada bir tane yapacağım. İsterseniz birlikte yapalım. Çünkü ortadaki arttırmam 2 tane olacak. Diğer başlangıçtakini bir tane yaptım. Dönüşte de onun ikincisini tamamlayacağım. O mantığı göstermek istiyorum. Başka artırmamız olmayacak. Sadece tabanın başlangıcında artırmamız var. O da kasarak bir çıkış olsun istemiyorum. Rahat, bol bir file çıkışı olsun istiyorum. Şöyle hemen geldim. Bir zincir çekiyorum. Bakın ilk artırmamı yaptım. Bir zincir çektim. Bir tane sık iğne atlayıp ikinciye bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Burada bir arttırma yaptım. Burada yapmadım. Bir tane de burada yapacağım. İpimi üstüne atıp bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye giriyorum.
Aynı şekilde ikili trabzanımı yapıyorum. Şöyle aralara sıkışan pulları tırnağınızla rahatlıkla öne alabilirsiniz. Bir zincir çekiyorum ve yine aynı battığım yere batarak burada bir tane arttırma yapıyorum. Bakın, bir tane arttırdım, bir tane arttırmadım, bir tane arttırdım. Daha sonra geliyorum, şu köşedeki arttırmamı yapıyorum. Onu da isterseniz birlikte yapalım. Şimdi arttırma yapmadan arttırma noktama kadar gideceğim. Şurada artırmamı yapabilirim. Bir zincir çekiyorum. İpi üstüne atıp aynı noktaya batarak ikili trabzan yapmış oluyorum. Bir artırma da burada yapıyorum. Ne yaptık? Şurada bir tane yaptık. Geldik köşede yaptık. Geldik ortada yaptık. Tekrar köşede, tekrar orta kısımda 2 tane yaptık ve burada yaptık. Daha sonra geliyoruz. Burayı göstermeyeceğim. Tam ortada bir tane artırma yapıyorum. Daha sonra tam şurada bir tane artırma yapıyorum. Bu noktayı da birlikte yapacağız. Tüm köşeyi döndüm arkadaşlar. Ne yapmıştık? Burada bir tane arttırma yaptık. Geldik burada yaptık. Burada yaptık. Köşelerde yaptık. Burada bir tane yapmadan diğerini atladık. Yani bir tane arttırma yapmadan diğerinde arttırma yaptık. Aynı şekilde bu köşede ve bu ortada yaptık. Şimdi burada 2 tane yapmıştık. Bir tane yapmıştık. Burada 2. Buradaki ikinciyi tamamlayamıyoruz. Çünkü çift sayıya ihtiyacımız var. Şöyle şu filelerin arasını arttırma yaptığımız noktalar da dahil. 1, 2, 3, 4 araları sayıyoruz. Toplamda 72 tane ara olacak. Benim 71 oldu. Buraya bir tane arttırma yaparsam dolayısıyla 2 tane birden arttırma yapmış olduğum için 73'e tamamlanacak. O yüzden ben bu noktaya arttırma yapmam gerekir karşıdaki gibi ama yapmıyorum. Bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Sadece çift sayıyı elde etmek için bir tane daha burada file oluşturarak 72. Toplamda şu an 71 var. Sonuncuyu da yapınca 72 olacak. Siz de sayarak çift sayı elde etmelisiniz. Yoksa ayrımımız eşit olmaz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Bir zincir çektim. 3 zincirle yukarı çıkmıştım. İkinci zincire giriyorum. Burada bir ilmek kaydırma yaparak toplamda sayın 72 tane boşluğunuz olması gerekiyor. Modelimizi pulların öne gelmesini istediğim için bir ters bir düz yapacağız. Ama şöyle 5 sırada bir de sık iğne yapacağız ki filemiz daha dik dursun diye. Şimdi ne yapıyorum? Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. Döndüm. Bakın örgüm bu defa dışa gidecek. Hemen bir zincirlik boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar trabzanın tepe noktasına sık iğne yapıyorum. Hem bu sayede pullar çok güzel bir şekilde önde cıvıl cıvıl gözüküyor. Hem de bir ters bir düz yaparak hiç kendinizi yormadan da pulları öne alabilmiş olacaksınız. Şimdi bir zincirlik boşluğa bir tane sık iğne, ikili trabzanın şu pulum önde kalsın. İkili trabzanın tepesine bir tane. Bir zincirlik boşluğa bir sık iğne. İkili trabzanın tepesine bir sık iğne batıyorum. Şöyle de anlayabiliriz. Pullar hep önde kalıyor. Şimdi bütün trabzanların aralarına ve tepelerine birer sık iğne yapıyoruz. Bir zincirlik boşluğa bir sık iğne, tepeye bir sık iğne şeklinde. Yine göstereyim. Asla atlama, unutma yapmayın. Sayımız azalırsa eksiltme noktasına geldiğimizde çift sayı olmadığı için eşitsizlik gerçekten çok kötü durabilir. Şu pulumu da öne alacağım. Bir zincirlik boşluğa girdim. Şimdi tepeye giriyorum.
Ve tüm sıra boyunca bunu yapıyorum. Hiçbir arttırma ya da eksiltme olmadan sıra sonuna kadar sık iğne yapıp geliyorum. Sıranın sonuna geldim. Sık iğne sıramızı bitirdim. Şu şekilde bakın, pullar hep öne geldi. Şimdi burada son bir zincirlik noktaya batıyorum. Ve bakın şu ilk sık iğnem, bunu burada bırakıyorum. Burada bakın alta dönük bir sık iğne var. Bir zincir çekerken çektiğimiz, daha doğrusu. Ona girdim. Burada da bir ilmek kaydırma yaptım. Şimdi 1, 2 ve 3. Bu sık iğne sırasını her 5 filede bir yapacağız. Filemiz daha dik dursun diye. Şimdi 3 zincir çektim ve dönüyorum. Bu sefer diğer yüzden örüyorum. İpimi üstüne atıyorum. Buradaki atlamamanız gereken nokta, filemiz filenin üstüne gelecek. Artı 72 tane file boşluğumuz olacak. Bu bir ayrıntı, kaçırılmaması gereken bir ayrıntı. Bakın. Şimdi bu ilk sık iğnem sayılıyor. Hemen filemin üstündeki de trabzanımı yapmam gereken noktayı hemen anlarız. Üstüne denk gelen sık iğne file yapmanız gereken yerdir. Bakın şöyle. Bir zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne atlıyorum. Bakın ikinci sık iğnem zaten trabzanımın üstüne geliyor. Yani adımları takip edersek hiçbir şekilde hata yapmayız. Bir zincir çektim. Bu ikisinin uyumu da leopar gibi oldu. Çok hoş oldu. Hemen bir sık iğne atlıyorum. İkinciye geliyorum. Artık kontrol etmeme gerek yok. Zaten sıralamayı tamamlıyorum. İpimi üstüne attım. Bakın bir sık iğne atlıyorum. İkincisi zaten trabzanımın üstüne denk geliyor. Hiç kontrol etmeden artık yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir sık iğne atlayıp ikinciye trabzan yapıyoruz. Tekrar bir birleştirmeyi ve dönüşü size göstereceğim. Daha sonra 5 sıra öreceğiz. Ben sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. Emin olmak için sayabilirsiniz. 72 tane olacak sonuncu yaptığımızla birlikte, yani burayı birleştirdikten sonra. Bir zincir çektim. 3 zincirli yukarıya çıkmıştım. İkinci zincirimin içine girip burada bir ilmek kaydırma yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Her sırada bu dönmeyi muhakkak yapıyoruz. Pullar öne en azından bir sırada rahatlıkla gelsin diye. İpimi üstüne atıyorum. Bakın 3 zincir çektim, hemen sıradaki trabzanın tepesine. Alta batmıyorum çünkü bir ters düz gittiğimiz zaman filelerimiz zaten otomatikmen düzgün olacaktır. Göstermek istiyorum. Bakın pullarım önde kaldı. Şöyle parmağımla da aradakini çıkaracağım. Şu şekilde önde kaldı. Tekrar bir zincir çekiyorum. İpimi üstüne atıyorum. Tekrar ikili trabzanımı yapacağım. Bir zincir ve diğer trabzanın tepesine tekrar trabzan yaparak şu arada kalan pulu çıkartıyorum. İpimi üstüne atıp bir sonrakine tekrar trabzanların tepesine trabzan yapıp bir zincir çekip tekrar trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp ikinci zincirde birleştirme yapıp 3 zincir çekip tekrar dönüyoruz. Bu sefer düz yönden. Bir içten bir dıştan yaparak devam ediyoruz. Şimdi bu sık iğneyi istediğiniz sıra sayısında koyabilirsiniz. Bence iç taraftan koymak pulları öne almak açısından çok daha mantıklı. O yüzden ben 5 tane file yapıyorum. Bir tane sık iğne sırası yapıyorum. Fileleri de bu boşluklarla sayıyorum. 5 sıra boşluk olduktan sonra yine sık iğneye geçeceğiz. İsterseniz 5 sıra trabzan grubunu örelim. Sık iğne grubunu tekrar bir kez daha sizlere göstermek istiyorum. Şimdi ben 5 sıra olana kadar örüp geliyorum. Şöyle çok güzel oldu.
Hemen göstermek istiyorum. Bakın çantam çok kalıplı durdu. Ben 5 sırada bir sık iğne sırası gireceğim. Bir tane siyah çalışmıştım. Onu 7 sırada bir yaptım ama bence 5 sıra daha ideal. Neden tek sayı diyorum? Sık iğnelerimi iç kısımdan dışa gözükecek şekilde, yani pullar öne daha rahat gelecek şekilde ayarlıyorum. Ve çantam cidden kalıp gibi duracak. Ve benim ipim bir tık kalın. O yüzden örmekte biraz zorlanıyorum ama ince iple de güzel oluyor. Kalın iple de istediğiniz kalınlıkta kağıt ip seçebilirsiniz. Tabi bu da biraz şansınıza kalmış. Tamamen şansa bağlı çıkıyor. Satılırken ince ya da kalın diye satılmıyor. Şimdi son olarak ikinci zincire birleştirmemi yaptım. Tekrardan bir zincir çektim ve dönüyorum. Her sırada dönüyorum. Sık iğne sırasında da, file sırasında da. Dediğim gibi 5. sıradan sonra yapmamın sebebi, bakın sık iğne örerken pullar hep önümüzde değil, bir arka sırada gözükeceği için, o yüzden 5. sıradan sonra tekrar koyuyorum. Ne yapıyorum? Burada bir zincir çekerek döndüm ve bir zincirlik boşluğa sık iğne yapıyorum. Tekrardan trabzanın tepesine sık iğne yapıyorum ve bir zincirlik boşluğa sık iğne yapıyorum. Pullar zaten otomatikman ön kısımda gözüküyor. Bu ayrıca bir ışıltı katmış olacak. Tekrardan bir zincirlik boşluğa, burada atlama yapmayın. Atlama yapmayı unutursanız file sayımız azalır. Modelimiz bozulur. Bir zincirlik boşluğa, burada pulumu elimle ön tarafa aldım. Bu şekilde hem tepeleri hem bir zincirlik boşluğa birer tane sık iğne yapıp sıra sonuna kadar gelelim. Son olarak bir de dönüşü göstereceğim. Daha sonra istediğiniz uzunluğa ulaşana kadar öreceksiniz. Ben size yine uzunluk ölçüsü vermiş olacağım. Bu arada taban muhakkak sorulacaktır. Benim ipim çok kalın olduğu için ölçüm biraz büyük oldu. Mesela siyahı da aynı sayıyla yaptım. 2 santim daha kısa oldu. Tabanımın uzunluğu 32 santim olmuş. Eni de 15 diyebiliriz. 15 santim olmuş. Elinize göre değişir bu ölçüler ama sayılar bizim için önemli. Bu sayılarda çalışırsanız hiçbir sorun yaşamayacaksınız. Kalıp gibi de bir taban oldu keçe sayesinde. Sıranın sonuna geldim. Şöyle ipimi düzeltip bir zincirlik boşluğa da bu şekilde sık iğne yapıyorum. Ve bakın şu bir zincirlik, şöyle yakından göstereyim. Bir zincirlik bölümdeki sık iğne. Dolayısıyla ben bu trabzanın üstünde bir zincir çekerek döndüğüm noktaya batacağım. Yani şu bir zincirliğe dokunmayacağım. Şuradaki kaymış tepeye dokunacağım. Yani buraya gireceğim. İlmek kaydırıyorum. Bu şekilde birleştiriyorum. 1, 2, 3. Tepelere bakarsanız nereye batmanız gerektiğini bulursunuz. Bu şekilde tamamladım. Bu aradaki, bu tepedeki bir sonraki batmam gereken yer. 3 zincir çektim. Döndüm. Hepsinin batma yeri zaten belli. İpimi üstüne attım. Bakın. Bir zincirlik boşluğa battım. Sık iğne bu. Trabzanın tepesindeki sık iğne de bu. Buraları karıştırmazsanız model su gibi ilerleyecek zaten. Şöyle şu pulumu da önde kalsın diye ben şöyle yapıyorum. Bakın önde kaldı. Bir zincir çekiyorum. İpimi üstüne atıyorum. Bir sık iğne atlayıp ikinci sık iğne, yani trabzanın tepesindeki sık iğneye ikili trabzan yapıyorum. Arkada kalan pulunuzu parmağınızla destekleyebilirsiniz çıkarmak için. Kalsa da önemli değil. Bir sonraki sıradakiler zaten öne denk düşüyor. Bakın sık iğnedeki pullar nasıl ışıl ışıl parlıyor. Bu şekilde 5 sıra file, 1 sıra sık iğne, 5 sıra file, 1 sıra sık iğne. Çantanızın gövde kısmının uzunluğu tamamen size kalmış bir şey. Ben yaklaşık bir 30 santim öreceğim. Ördükten sonra gelip sizinle paylaşacağım. Şu kadar sıra örün, daha sonra sağ sol ayrımını yapalım diye. Şimdi ben çantamı tamamlıyorum. Lütfen bir sıra önden bir sıra tersten örmeyi unutmayın. Pullu çantalarda önemli bu. Tamamlayıp geliyorum. Evet canlarım, ben şimdi gövde kısmını bitirdim. Kalıp gibi duran bir model oldu. Gerçekten harika tutturduk.
Sayılarımız harika. Bu aşamada ben ütüledim. Şimdi size kaç sıra ördüğümü de söyleyeceğim ama muhakkak bu aşamada ütülemenizi tavsiye ederim. İsterseniz komple bitince de ütüleyebilirsiniz ama ben gövde kısmını tamamen bitirdikten sonra muhakkak ütü basıyorum. Daha sonra kanatlar ayırdığımda bir tık daha zorlaşabilir işiniz. O yüzden şimdiden ütülemenizi tavsiye ederim. Sadece sık iğne sırasını verecek olursam 1, 2, 3, 4 tane sık iğne sıram var. File sırasını sık iğne hariç sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sıra file sırası sık iğne hariç. Bir de bu aşamada size ölçü de vermek istiyorum fakat canım kızım benim mezuramı maalesef bulamıyorum. Hemen bulup sizlere bir ölçü vereceğim. Hemen sizlere. Bunu tabi istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin çantanızın gövdesinin ne kadar uzun, geniş olmasını isterseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Ay yapamadım. 31-32 santim yaklaşık tam ölçü verecek olursam sizlere. Şimdi ben bunları sayı olarak ayıracağım. Size ayırdıktan sonra vereceğim. Şöyle görmeyenler için de şu çantamı göstermek istiyorum. Gerçekten çok şık bir çanta oldu. İsterseniz telefonluk, isterseniz abiye çanta olarak kullanabilirsiniz. Ben buraya bir de metal elcik takıyorum, zincir. Çok güzel oluyor. Bunun da yapımını yükledim YouTube kanalıma. Videolar kısmına tıklayarak bulabilirsiniz. Gerçekten çok şık. Herkesin dolabında mutlaka olması gereken bir parça. Hemen sayılarını ayırıp geliyorum. Şöyle işaretleyicilerde ortada bırakacağım boşluğu ayarladım. Aynı şekilde buradan da ayarladım. Burada 9 tane işaretleyicinin olduğu nokta aralıktan itibaren 9 tane file boşluğu var. Sağda 27, solda 27. Bakın karşılıklı. Nasıl yapıyorum? Bunu ortadan ikiye ayırıyorum. Bu şekilde eşit, sağda solda eşit çiftlememin sebebi buydu. Şimdi ipim hala burada. Bu ipimi buradan alacağım. Birleştirme yapmamıştım sizlere göstermek için. Ses geliyor mu bilmiyorum ama binanın su borusu buradan geçiyor. O yüzden çok özür diliyorum. Başka çekim yapacak alanım da yok. Hemen şu şekilde birleştirdim ve bir zincir çekiyorum. Burada artık ipimi keseceğim. Şu pullarımı da kolay çıkarabilmek için pullarımı da kesiyorum. Daha sonra bu şekilde sıkıştırıyorum. İğne yardımıyla da bunu alayım. Şu iğne yardımıyla bu ipi de yürüteceğim içten. Bu aşamayı göstermeme gerek yok diye düşünüyorum. İçten gizleyeceğim ve keseceğim. Şimdi sağ sol kanada geçeceğiz. Şu şekilde, bura 9'du ya, ben diğer çantamı da 9 yapmıştım. Bunu 11 yapacağım, farklı olsun. Siz bu ara boşluğu ne kadar kalsın isterseniz o kadar yapabilirsiniz. 9 şuraya geçtim, 10 oldu. Bunu da buraya geçtim, 11 oldu. Tek yapmamın tek yapmamın hiçbir mantığı yok. Bu arada hemen diğerini de 9 yapmıştım, o yüzden 9 yapayım dedim. Hemen 11 yapıyorum. Diğer taraflarda da, yani şu sağ ve sol tarafta da 26 kalmış oldu. Şimdi sağ solu ayrımını tek bir kenara göstereceğim. Daha sonra siz de bir kenarına kendiniz yapacaksınız. Çok şık ve kalıp gibi duran bir çanta olacak. Şöyle bir zincirle, yine pullu ipim ve kağıt ipimi aldım. Bir zincirle sabitledim. Şöyle açıyı da ayarlayalım. Bir zincirle sabitledim.
Şimdi çantamı bitirirken ön yüzde bitirmiştim. Eşitsizlik olmasın diye iç kısma geçiyorum. Yani zaten eğer bitirmeseydim dönüş yapacaktım. O yüzden çantamın iç kısmından başlayacağım. Şöyle düzde bitirdiysek terste başlamak zorundayız. Şu işaretleyicinin olduğu ilk trabzan tepesine batıyorum ve bir tane ilmek kaydırıyorum. Daha sonra 1 2 zincir yetecek. İpim kalın. Bu da bir sayılırsa hemen yanındakine ipi üstüne attım. İkili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir sonraki trabzanın tepesine girerek şöyle öne gelen pulumu da arkaya alıyorum. Yani dışarıda gözüksün, içte kalmasın diye. Bir zincir çekiyorum. İpi üstüne atıp tekrar bir sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Şimdi şu noktaya kadar, yani trabzan işaretleyicinin olduğu trabzana gelmeden ki şuraya kadar yapıp geliyorum. Diğer işaretleyicimin olduğu noktaya gelmek üzereyim. Hemen şu trabzanın tepesine de bir tane yaptım. Şimdi bu da ilk başlangıç noktamızdı. Burada da zincir, 2 zincir çekerek gittiğimiz nokta. Yani şimdi burada zincir çekmiyorum. Eksiltmeye gidiyorum. İpimi üstüne atıp ilk trabzanın tepesine, işaretleyicinin yanındaki ilk trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. Daha sonra 1 2 zincir çekiyorum. İsterseniz ipiniz ince ise 3 zincir de çekebilirsiniz dönerken. İpimi üstüne atıyorum. Bakın bura az önce ikili trabzan yaptığım nokta. Buna batmıyorum dolayısıyla. Şuna batmıyorum. 2 tane ikili trabzan görünüyor. Aslında değil. Eksiltme olarak sayılıyor. Bu arada zincir olmadığı için. İpimi üstüne atıp bunlara batmıyorum. Hemen sırada gelen 1, 2, 3. diye sayabilirim. Trabzan olarak sayarsam şuna batıyorum. Tekrar buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpim kalın olduğu için 2 zincir yeterli geldi. İnce ise ipiniz 3 zincir de çekebilirsiniz. Burada eksiltme yapmış oldum. Bir zincir çekiyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine ve bir zincir. Yine aynı yöntemle ilerliyorum. Pulu içeri almamak için uğraştım ve başardım. Şimdi bir zincir, bir tane ikili trabzan şeklinde ilerliyoruz şu noktaya kadar. Sıranın sonuna geldim. Bakın iki zincirle döndüğümüz nokta, yani şura bizim eksiltme noktamız. Hep sonuncu eksiltme noktamız oluyor ve sonuncuyu yaparken arada bir zincir çekmiyoruz. İpimizi üstüne atıp bakın en son yaptığımız trabzanın tepesine bu şekilde ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 zincir çektim, dönüyorum. İpimi üstüne atıp bakın bu ikilinin herhangi bir yerine batmıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Hemen sıradaki şu trabzana. Eğer trabzan olarak sayarsanız dönüş olarak 1 2'ye değil 3.'nün tepesine 2 zincir çekip döndüm. 3.'nün tepesine ikili trabzan yaptım bakın. Böylece eksiltmiş oldum. Bir zincir çekiyorum. İpimi üstüne atıp yine trabzanın tepesine aynı şekilde devam ediyorum. Yine buraya kadar geleceğim. Bir kere daha gösterip zaten bu sağ ve sol kanat o kadar çabuk hızlı bitiyor ki şaşıracaksınız. Yani hemen sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Yine sıranın sonuna geldim. Ne yapıyorum? Sıranın sonunda asla zincir çekmiyorum. İpimi üstüne atıp son yaptığım, bakın 2 zincirle döndüğüme değil, son yaptığım trabzanın tepesine ikili trabzan yapıyorum ama arada zincir çekmiyorum. Buna dikkat etmelisiniz, bu detaylara. Tekrar 1 2 zincir çekiyorum.
ve dönüyorum. İpimi üstüne atıyorum. Bakın şuna batacağım. Şuraya ikili trabzan yapacağım. Ve bu şekilde eksilte eksilte gidecek. Şöyle daha sonra sap kısmına kadar gidecek. 3 tane trabzan kalana kadar bunu devam ediyoruz. Ben tamamlayıp geliyorum. 3 tane trabzan kalana kadar şu şekilde ördüm. Şu yan dönüşleri saymazsak 1 2 3 tane trabzanımız var. Dönüşleri trabzan olarak saymıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Ben diğer modelimde ikili trabzan yapmıştım ama bunda sık iğne yapacağım. Sık iğne daha güzel duruyor. Size daha güzel duranı yapacağım. İlk trabzanımın tepesi, son trabzanımın tepesi. Yan dönüşleri saymıyorum. Şimdi ilk trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yaptım. Bir zincirlik boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Tekrar isterseniz burada parmak yardımıyla bu pulları öne alırsanız daha güzel duracaktır. Bir zincirlik boşluğa trabzan tepesine, dediğim gibi isterseniz sap kısmı daha çabuk bitsin istiyorsanız buraya ikili trabzan grupları yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 taneden oluşacak ikili trabzan gruplarınız. Ama sık iğne daha güzel duruyor. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Şimdi ilk sık iğne tepesine, şu kameranın açısı biraz oynamış. Bir zincir çektim, döndüm. İlk sık iğnenin tepesine 7 tane sık iğnem olacak. Diğer sık iğnenin tepesine 3 ipim sıkıştı. Allah, nazara geldik. İpim de koptu. Koca çantaya yaptım, bir kere yaşamadım. Olabildiğince sık örmeye çalışıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğne grubundan oluşuyor. Bir zincir çekiyorum ve döndüm. İlk sık iğnenin tepesine sık iğne. Burada ben pulları öne almak için şöyle pulumu öne aldım. Bir zincir çekip dönüyorum. Bunu istediğiniz uzunluğa kadar yapabilirsiniz. Ben kaç sıra ördüğümü sizinle yine paylaşmış olacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 sıra ördüm ama yine de bir miktar ip bırakacağım, bir iki sıra daha gitmek istersem diye şöyle diğer tarafı da yapınca buna karar vereceğim ama şimdilik benim için bu yeterli. Şu ipimi biraz da gevşetip bırakacağım. Bu şekilde sağdan da gelince karar vereceğim. Şimdi diğer tarafa geçmek istiyorum. Şu ipimi alayım. Sadece başlangıcını size göstermek istiyorum. Bir zincirle sabitliyoruz. Şunu da belirtmek istiyorum. Mesela diğer çantamı, bunun lacivert ve siyahını yaptım. Onların şu arasında 9 tane
ismi gelmedi aklıma, trabzan boşluğu bıraktım. Dolayısıyla onun sap kısmı daha uzun oldu. Bunu da 11 bıraktık biliyorsunuz. Yani burayı ne kadar fazla ya da ne kadar az bırakırsanız bu sağ ve sol köşeler ona göre daha uzun olacaktı. Ben bu sefer bir tık daha kısa olsun istediğim için böyle 11 bıraktım. Yani her iki taraftan da ikişer tane eksilmiş oldu. O yüzden burası, bu duvar bir tık daha kısa oldu. Diğerleri neden uzun diye sorarsanız o tamamen burada bıraktığınız boşluk sayısıyla alakalı. Ne yapmıştık? Burayı yaparken içten başlamıştık. Yine diğer tarafı da yaparken içten başlıyoruz. Aynı yöntemi yapıyoruz. Eğer unutursanız videoyu geriye sarıp izleyebilirsiniz. İşaretleyicinin hemen yanındaki trabzanın tepesinden başlıyorum. İlmek kaydırma yaptım. 1 2 zincirle ipimi üstüne atıp hemen yanındaki trabzanın şöyle şunu şöyle yapayım, kafanız karışmasın, tepesine yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve yine aynı şekilde diğer kısımda yaptığım gibi ikili trabzan gruplarını yapıyorum. Sadece eksiltmelere dikkat ediyoruz. İki kenarında eşit olması için. Eğer dediğim gibi anlamazsanız geri sarıp bu noktadan izleyebilirsiniz. Ben tamamlayıp geliyorum. Daha sonra ağız kısmını yapacağımız işlemi ve şu sap kısmının birleştirmesini göstereceğim. Tamamen bitirdim. 16 sıra her iki taraftan da benim çantama yeterli geldi. Şu şekilde göstereyim sizlere de. Şimdi burada önceki bıraktığım ipi çıkardım ilmekten ve kestim. Şöyle alacağım. Şunu da artık pullu iple işim bitti. Kenar kısmını yapacağım sık iğneleri sadece ipimle devam edeceğim. Şu şekilde olduğum yönde şu kamerayı şöyle düzeltiyorum. İpimi de alta alıyorum. Bakın şöyle ilmekleri eşit bir şekilde birleştireceğiz. Pullu ipimi şöyle yapacağım. Bir zincir çekeceğim. Pullu ipimi bırakacağım. Pullu ipim burada kalıyor. Diğerini de kesip dolanmaması için şöyle bir toparlayayım. Hemen devam edelim. İpimi de şöyle alttan alıyorum. Üst kısımdan başlıyorum yapmaya. İsterseniz iğne ile dikebilirsiniz. Bu arada her ikisinde ipim altta kalacaktı. Son olarak iç kısımdan bitirdiğim için ilmeklerim aşağıda kaldı. Şöyle alacağım. Karşıdaki ilmeğe ilmek kaydırma yapıp bunun içinden geçirdim. Daha sonra geldim. Buradaki ilmekten aldım ve geçirdim. Bir sonraki ilmeğe bakıyorum. Sıradaki sık iğnenin tepesine şöyle bakacağım. Sıradaki sık iğnenin tepesi bakın altta kaldığı için ilmeğim, bunu aldım, ipimi ilmek kaydırdım ve karşısına denk gelen sık iğneye girdim, ilmek kaydırdım. Sıradaki sık iğneye girip ilmek kaydırıyoruz ve karşıdaki sık iğneye, sıradaki sık iğne, şu ipler takılmasın, bunları kenar kısmı yapınca yok edeceğiz. Yani karşılıklı ilmek kaydırma yapıyoruz. Bakın sıradaki sık iğnem, aldım kaydırdım, hemen karşısında aldım kaydırdım. Hiç kesmeyeceğim, kolay ve hemen bitiyor. Karşıya geldim, kaydırdım. Son
Şöyle aldım. İlmek kaydırdım. Sonuncuya da kaydırdım. Şu şekilde ilmek kaydırmayla güzel bir bitiş ve birleştirme yapmış oldum. Şimdi burada hiç kesmeden videoyu, şu ipimi alıyorum. Çantamın ağız kısmına sık iğne yapacağım. Bu su bugün başıma bela oldu. Hemen gelişi güzel sık iğnelerimi yapıyorum. Battığım yerler sırasıyla önüme gelen boşluklar. Şu az önceki sırada kalan ipleri de yürütüyorum. Bakın. Şöyle her bir sık iğne sırasına bir tane gelecek şekilde yapıyorum. Ütüleyince de bunu açarız. Ve ben bunu artık burada keseceğim. Bilin bakalım ne yaptım. Ördüğüm ipimi kestim. Allah'ım, böyle bir şey olamaz. Devam ediyoruz. Nazar diyelim, geçelim. Şunu şöyle ekleyeceğim. Onu daha sonra iğne yardımıyla ben gizlerim. Yeni ipi ekledim. Buraya 2 tane battım. Bazı delikler çok geniş oluyor. Bir tane de kasma yapabilir. Bu ipimi keseyim de diğer ek ipimi bir tık daha yürüteceğim. Şunu da kesiyorum. Eklediğim ipimi yürüteceğim. Buraya da 2 denk geldi. Buraya da 2 tane yapacağım. Şu şekilde, kasmayacak şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu file kısımlarını da göstermek istiyorum. 2 zincirlik noktaya geliyorum direkt. 1 2. Eğer gerek varsa buraya 3 tane de yapabilirsiniz ama ben 2 tane yeterli duyuyorum. İpim çok kalın. Hemen şuraya 1 yaptım. 2 zincirlik boşluğuma 2 tane yapıyorum. Ve şu birleştirme noktama da bir tane yapıyorum. Bu şekilde bakın, güzel bir ağız kısmı olacak. 2 zincirlik noktalara 2 tane sık iğne, tepelere birleştirme noktalarına bir tane aynı şekilde yapıyorum. Her bir köşe noktasını yapıyorum. Yine geliyorum bu noktaya. Buraya da aynı şekilde yapıyorum. İlk başladığım noktaya kadar sık iğne yapacağım. Ben burayı da tamamlamış olurum. Sizlere birleştirmeyi de göstermiş olurum. Çantam tamamen bitti. Şuradaki ayrıntıyı söylemeyi unuttum size. Burada bir zincirlik boşluğa ben bir tane battım. İsterseniz 2 de batabilirsiniz. Daha tok dursun isterseniz. İsterseniz 1.
Onun dışında bir şey yok. Başlangıç noktama kadar geldim. Son noktaya da battım. Şimdi buradaki yapacağım birleştirmeyi size göstereceğim. İlk ve sonuncuyu birleştiriyoruz. Bakın, ilk yaptığım sık iğneden önden arkaya geçtim. Son yaptığımdan da tekrar öne geçtim. Tekrar ilk yaptığımdan arkaya geçiyorum. Bir kez daha öne geçip burayı tamamen sağlamlaştırdıktan sonra şöyle bir noktadan arkaya geçip sıkıştıracağım. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi bunu da yürüteceğim. Yine aynı şekilde arkaya geçtik. Yine ben bu noktadan başlıyorum sık iğneleri yapmaya. Geliyorum, yine aynı noktada bitiriyorum. Siz istediğiniz noktadan başlayabilirsiniz. Bunu da aynı şekilde birleştirerek ilke ve sonuncuya, ilk sık iğneye ve sonuncu sık iğneden birleştirmemi yapıyorum. Şu şekilde tekrar bir kez daha gideceğim. Ve en yakın noktadan da arkaya geçip burada da artık kaydırarak ipimi koparacağım. Şimdi hemen ütüleyip size son halini göstereceğim. Ütülemeden zaten kullanılmaz. Kağıt ip ütülenince asıl formuna kavuşur. Ütüleyip geliyorum. Ütüleme işlemim tamamen bitti. Öncelikle size siyahın detaylarını vermek istiyorum. Bakın, aynı sayıyla başladım. Siyahtaki tek fark, buraya çıt çıt taktım. Şurada 9 tane bıraktım. Kahvede 11 tane bıraktım. Aynı işlemle yapıldı. Her ikisi de bakın ne kadar güzel. Çok güzel bir boyu, çok güzel bir taban. Harika oldu. Şu şekilde kola takıldığında bu şekilde duruyor. Hemen ütülendikten sonra kahvemi de sizlere gösteriyorum. Bakın ne kadar güzel bir çanta oldu. Ben ağız kısmına şu şekilde bir çıt çıt yaptım. Şöyle duracak. 3 tane pullu ip kullandım. Yaklaşık 500 gram kağıt ip kullandım. Yatırınca birazcık kaymalar oluyor. Şu şekilde duruyor çantamız. Böylece bir projenin daha sonuna gelmiş olduk. Ben sonuçtan çok memnun kaldım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İstediğiniz sayıyla başlayabilirsiniz. İsterseniz tabandan sonra arttırma yapmadan devam edebilirsiniz. Tüm detayları zaten sizlere verdim. Şimdiden çok merak ediyorum yaptığınız çantalara. Lütfen bana Instagram'dan atmayı unutmayın. Lütfen yaptığınız zaman ilham aldığınız kişiyi altına etiketlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.